Fatiha. Selamünaleyküm. Salatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem adede Resulullah ve sadakı Resulullah ve sadakı Desna maşallah tarikatı şahane ve tarikatına sahaba ve hayrun fil camiye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, hadisler yani Kur'an ve hadis İslam'ın esasıdır. Şimdiki zaman insanları hadis yok diyor. Yani kendilerini okumuş, İslam'ı okumuş, İslam okumuş diyenler Allah'ın hikmeti okudukça İslam'dan uzaklaşıyor. İmandan uzaklaşıyor. İmandan uzaklaşıyor mu? İslam'dan da uzaklaşmış oluyor. Onlar kibire müptela olmuşlar. Kibir de şeytanın sıfatıdır. Şeytan hiçbir şeyi beğenmez. Ben en yüksek benim diye. İnsanoğlu nedir? Onlar topraktan, çamurdan yapılmış. Ben ateşten yapılmışım. Ben daha iyiyim diye. O kibir sahibi şeytan gibi olur. Bir şey çıkarmak ister. Halbuki sen okumuşsun, o kadar seneler harcamışsın. Zaten şimdiki bütün okuyanlar çoğu bir şey anladıkları yok. Bir diploma alalım diye uğraşıyorlar. Hakiki yani anlayan çok azdır. Okuduklarını anlayan çok azdır. Bu cümle içinde de din okuyanlar Allah muhafaza etsin. Okumasa galiba imanı daha kuvvetli olabilir. Okudukça o fikirler daha beter şeytan musallat oluyor. Ona kibri pompalıyor. Ta ki imanını bitirsin diye. Şimdi bu meselede büyük alimler bakıyorsun, bazen şaşırıp kalıyorsun. Geçenlerde bir alim hani hadis diyor, Recep ayında hiçbir şey yok. Sahih değildir o hadisler. Sahih dedi yani doğru şey olarak ama terim olarak, hadis olarak sahih demek kuvvetli hadistir yani. Biraz sonra söylüyor işte böyle şu hadis var, bu hadis var. Ha bunlar kuvvetli değil. Yani demek ki hadis varmış. Hadis var. Ama sen başta insanları şaşırtmak için sahih değil, yani doğru değil. Sahih, onların Arapçasında sahih demek doğru demek. Halbuki doğru hadis var ama tabii o kadar çok sahabe rivayet etmediği için o yani çok kuvvetli sayılmaz ama hadis var demek yani. Yok değil, var. Mevzu hadis var dedikleri o sonradan konmuş. Peygamber'in sonra çok konan hadisler var bu İsrail Yahudiler koymuş. Onları hadis alimleri temizledi. Hazreti Buhari, Müslim, Tirmizi, hadis alimleri çok var. Onun hepsini temizlediler. Öyle bir Peygamber Efendimiz'in o söylemediği hadisler yok. Hepsi var. Şimdi sen kalkıp da bir şey olsun diye milletin itikadını
bozmaya ne hakkın var? Zaten bu 3-5 günlük dünyadır. Fazladan ibadet etseler sana zarar mı olacak? İşte bu vaziyet böyledir. Aliminden okumuşuna, şeyden okuyanlara, ilahiyat okuyanlar, İmam Hatip okuyanlar, bunlara da yani doğrudan söyleyelim ki dikkat etsinler. Başkalarının lafına inanmasınlar. Okuduklarını Allah rızası için okusunlar. Allah rızası okuyan insan, Allah onun rızkını tekeffül eder. Yani başkasının lafına para kazanacağım diye sakın ahiretini dünyaya satmayın. Ahiret ebedidir. Dünya göz açıp kapayana kadar gider. Çok mühimdir bu, çünkü insanlar, bunlar alimdir, biz bunlara tabi olan diye çoğu zaman yaptıkları güzel işleri bile yapmıyorlar, vazgeçiyorlar. Allah muhafaza etsin ahiret zaman fitnelerinden. Şeytan dediğimiz gibi en can yerinden vurur. Can yeri de tabi alimlerdir. Onun için o alimler dikkat etmesi lazım. Çok dikkat etmeleri lazım ki onların cezaları daha büyüktür. Çünkü cahil, bilmeyen insan, tabi herkes öğrenmesi lazım ama hepsini o kadar öğrenemez. Yani esas şeyleri öğrenmesi lazım Müslüman. Ama ötekilerini başkaları öğrenen iyi öğrenmesi lazım. Başkalarına da hidayete vesile olsun diye. Başkalarının yoluna çıkarsa o vakit her çıkardığı adam için de ceza var. Ne kadar insan onun vesilesine hidayete gelirse onun gene ecri o kadardır. Allah muhafaza etsin. Şeytan şerrinden, ahir zaman fitnelerinden. Ve minallah tavfik ve